İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün spiritüalizm kavramını anlatmaya niyetliyim. Spiritüalizm kavramı derken amacım bu kavramın derinliklerine girmek ya da burayı incelemek değildir. Amacım spiritüalizmi yani ruhaniliği bir konu olarak görüp tamam bu bir konuydu, şimdi bir de gerçek hayat var diyen zihninin derinliklerinde saklanan o sesi gözler önüne sermek ve onu ortaya çıkarmaktır amacım. Spiritüalizm nedir? Bir şeyin sonuna izm eklersen bu hayatın kendisinden kopar. Çünkü bir şeyin sonuna izm eklediğinde bu kendi çerçevesinde bir kalıba oturur ve artık bir inanca, bir öğretiye dönüşür ve hayatın kendisinden kopar. Bunu yapan şey zihindir. Çünkü zihin belli şeyleri sınıflandırmayı sever. O bu şekilde oynamayı sever. Zihin yüksek işlemcili bir bilgisayardır ve elde ettiği verileri belli klasörlere yerleştirerek kategorilendirir. Onun işi de budur. Bunu sen zihnini bu şekilde kullanırsan senin için son derecede kullanışlıdır. Ta ki tüm komutayı ona verene kadar. Çünkü hayatını bu sınıflandırmalar ve tanımlar çerçevesinde yaşarsan hayatın kendisini sınırlamış olursun. Spiritüalizm nedir? Kökünü spirit yani ruh, spiritüel, ruhani, spiritüalizm de ruhanilik anlamına gelir. Peki bu hayatta ne ruhanidir ya da ne ruhani değildir? Bu hayatta ruhani olmayan hiçbir şey yoktur. Bu ruhani, bu maddi diyen şey zihnin kendisidir. Egonun kendisidir. Çünkü ego bir şeyleri bölmeyi, ayrıştırmayı ve bunu böyle algılamayı sever. Oysa ki tüm varoluşun bir olduğu gibi bu hayatta hiçbir şey birbirinden ayrı değildir. Ruhani olanla maddi olan da birbirinden ayrı değildir. Tamam bu bir ruhaniyet, bu da maddi dünyanın gerçeği diye bir şey de yoktur. Çünkü tüm bu varoluş ve tüm bu madde olarak algılanan, tüm bu katı olarak algılanan hayat, bu maddi evren olarak algıladığımız şey, o tek bir ruh olan sonsuz Tanrı'nın ifade buluşudur. Bizim ruhlarımız da birbirinden ayrı değildir ve hepimizin ruhu aslında o sonsuz tek bir ruh olan Tanrı'nın ruhun uzantısıdır. Hepimiz onun ruhunun uzantılarıyızdır. Bu görünen evren ve katı algılanan bu evren, bu dünya onun kendi içinde beliren bir oyundur. Ve gördüğüm her şey ondan var olmuştur. Onun ifade alması ve onun şekillenmesidir. Eğer Tanrı sonsuz bir okyanussa biz de onun içinde alçalıp yükselen ve birbirine dönüşen dalgalarızdır. Hiçbirimiz ne birbirimizden ayrı ne de ondan ayrıyızdır. Ve bu madde olarak algılanan evren de aslında onun içinde şekillenen bir hayal, bir filmdir. Her şey onun özünden var olmuştur. O halde aslında bu ruh, yani bu ruhani, bu maddi diye de bir şey yoktur. Bu dünyevi, bu ruhani diye de bir şey yoktur. Çünkü özünde hepsi tek bir özden var olmuştur. Bunu bölen şey egosal zihnin kendisidir. Ve siz bir şeyi ruhanilik diye yani spiritüalizm diye bir kalıba sokarsanız işte zihin orada oyununu oynamaya başlayacaktır. Ve diyecektir ki tamam bu bir konu, bu bir inanç. Şimdi de bu dünya, gerçek hayat var diyebilir. Özünde tüm bu hayat o ruhaniyetten çıkmıştır. Maddi ve ruhani birbirinden asla ayrı şeyler değildir. Fakat zihin böyle şeyler oynamayı ve bir şeyleri sınıflandırmayı sever. İşte sen bunu yaparsan, bunu bir konu olarak görüp, kendi ruhaniyetini bir de bu gerçek dünyayı birbirinden ayrı görürsen, o halde kendi içinde bir sıkışmışlık duygusu yaratabilirsin. Çünkü aslında bu özünde bir illüzyondur. Kendini bir illüzyona sürüklemiş olursun.
ve bu senin potansiyelinin önündeki bir perde olacaktır. Çünkü özün bilir ki her şeyin o sonsuz ruhun bir parçasıdır ve sen onun içinde ifade bulan ışıksındır. Fakat sen bu gerçek hayat, bu ruhanilik diye ayırdığında ortada bir illüzyon belirir. Bazen insanlar birbirine sorar, sen de spiritüalizmle ilgili misin? Sen de bu konularla ilgili misin? Eğer bunu bir konu olarak görürsen, kendi hakikatinle arana bir perde koymuş olursun. Çünkü ruhanilik bir konu değildir. İşte bunu yapan şey o izm takısıdır. Çünkü zihin onu klasörleyip onu bir yere yerleştirmek isteyecektir. Bazen insanlar birbirlerine sorar, spiritüalizmle ilgili misin? Bu soru şuna benzer. İki bitkinin kendi aralarında konuşurken sen de fotosentezle ilgili misin demesine benzer. Bitkinin fotosentezin kimyasını bilmesi gerekmez fakat onun doğası budur. İnsanın da yaratımı, varoluşu ya da ruhunun enginliğini bilmiyor olması ya da bilmesini gerektirmiyor olması onun ruhani olmadığı anlamına gelmez. Çünkü onun doğası odur. Onun varlığı kendi ruhunun sonsuzluğundan doğmuştur. Eğer madde ve ruhu ayrı görürsen, işte burada yine bir illüzyon ortaya çıkacaktır. Bazen bir insan sırf öğreti ya da inanç diye Tanrı'dan bahsedebilir. Fakat onun içinde o Tanrı kelimesi aşk uyandırmıyorsa, onun için sadece bir öğreti ya da sadece bir inanç ise bu Tanrı'dan bahsetmek anlamına gelmez. Eğer bir insanda bir arabadan aşkla, sevgiyle ve mutlulukla bahsediyorsa ya da bir yemekten aşkla, sevgiyle, içini coşturarak bahsediyorsa o insan daha çok Tanrı'dan bahsediyordur. Çünkü bu hayattaki hiçbir şey Tanrı'dan ayrı değildir. Her şey ondan var olmuştur. Ve onun özü sevgidir. Onun özü aşktır. O sonsuz aşktır. Ve senin içinde ne aşk uyandırıyorsa, senin içini ne coşturuyorsa, senin içinde o sevgiyi ne uyandırıyorsa o Tanrı'dır. Ve sen ondan o aşkla bahsederken Tanrı'dan bahsetmiş olursun. Kelime olarak Tanrı'yı kullanman gerekmez. Ya da bunun ruhani bir çerçeveye oturması da gerekmez. Bazımız bir arabaya aynı aşkı görebilir. Bazısı bir insanda, bir kadında görebilir. Bazısı bir erkekte görebilir. Bazısı kuşlarda görebilir. İçinde her ne o aşkı uyandırıyorsa ve sen ondan o aşkla bahsediyorsan işte o an ruhani bir konuşma yapıyor olursun. Buradaki tek yanılsama gördüğün şeyde o parıltıyı aramaktır. O parıltı Yaradan'ın parıltısıdır ve gördüğün görünüm ya da gördüğün madde onun bir ifade buluşudur. Dünyevi olanı sevmekte hiçbir sorun yoktur. Maddi olanı yani maddeyi sevmekte ya da orada bir aşk hissetmekte de hiçbir sorun yoktur. Buradaki tek sorun tabi bu oyunun içinde bir sorun denilebilirse, bu kelime kullanılabilirse, onun kendisini sevdiğini yani maddeyi sevdiğini ya da bir insana o derece yüksek bir sevgi duyduğunu zannetmektir. Özünde bu illüzyondur çünkü hissettiğin aşk görünene gözükmektedir. Oysa o aşkın tamamı Yaradan'dan gelmektedir. Sen içinde o aşkı gördüğün her şey Yaradan'ın kendisidir. Çünkü sana kendini hatırlatmaktadır. Sen bir şeye aşk duyduğunda o duyduğun aşk aslında senin kendinedir. İşte sen gördüğüne ve görünene aşık olduğunu yani görüneni sevdiğini zannedersen bu bir illüzyon, bu bir yanılsama yaratır. Bu Narkissos'un nehirde kendi görüntüsüne yani yansımasına, illüzyon olana aşık olup suya düşüp boğulmasına benzer. İşte burada maddeyi sevdiğinde de, bir insanı sevdiğinde de, görünen her ne varsa sevdiğinde de
aslında kendi içindeki o sonsuzluğu sevdiğini bilmektir, idrak etmektir asıl olan. İşte Yunus'un sözü yaradılanı severim, yaradandan ötürü budur. Yaradan yarattığı için ben her şeyi severim anlamına gelmez. Çünkü tüm yaradılan o yaradanın kendisinden yaratılmıştır. Ve gördüğün her şeyde o yaradanı gör ve onu sev demektedir. İşte sen bu halde neyden bahsedersen, yani sen neyde yaradanı görür ve neyde aşk duyarsan aslında o zaman yaptığın tüm konuşmalar tanrısal, yani yaptığın tüm konuşmalar ruhani olacaktır. İşte o zaman sen tümüyle ruhani bir hayat yaşamaya başlarsın. O zaman senin için bu spiritüelizm ruhani bir konu, bu da maddi bir konu diye ayrılmaz. O zaman sen iş yaşamında da ruhani yaşarsın, aşk yaşamında da ruhani yaşarsın, maddi olarak algıladığın her şeyde de ruhani yaşarsın. İşte o zaman sen ruhani bir insan olursun. O zaman sen spiritüel bir insan olursun. Spiritüelizm adı altında zihnini bilgilerle doldurup ama onu bir kenara koyup normal hayatına dönüp tamam şimdi de madde boyutundayız dediğinde bu ruhanilik değildir. Bu yine egonun bölmesi ve sınıflandırmasıdır. Bu da bir oyundur. Hiçbir şeyde sorun yoktur. Bunu da sen oynamayı istemişsindir ve bu da son derece güzeldir. Fakat hakikati arıyor isen bu hayatta gördüğün her şey işte o sonsuz aşk olan Yaradan'ın ifade bulmasıdır. Ve gördüğün her şey onun kendi içinden şekillenir. Ve her şey sen öyle algılamasan bile son derece ruhanidir. Hiçbir izme sebep olan varlık tarafından kurulmamıştır. Buda Budizmi kurmamıştır. Lao Tzu Taoizmi kurmamıştır. Confucius Kongzi'yi kurmamıştır. Ya da İsa Hristiyan değildir. Onlar sadece kendi hakikatlerine yani kendi içindeki o sonsuzluğa uyanmışlardır. Ve hepsi benim içimdeki öz ile senin içindeki öz aynı demişlerdir. Ben ne yaptıysam sen de yapabilirsin demişlerdir. Oysa sen gördüğün o parıltıyı Yaradan'ın parıltısı ve kendi içindeki parıltı olarak görmek yerine yine dış dünyada gördüğün olarak adlandırırsan işte onu tabulaştırıp kendinden ötelersin. Ve işte o zaman o üstadların söylediğinin aksi yöne gidersin. Onun öğretilerini uygulamaya ne kadar çalışırsan çalış, tam aksi yönde gitmektesindir. Çünkü tüm hakikat ve tek bilge seninle tüm yaradımın özünün aynı olduğudur. Ve tüm bu üstadların iletmek istedikleri ana mesaj hep bu olmuştur. Senin kendini hatırlamanı ve kendini bilmelerini öğütlemişlerdir. Bir üstadın yolundan ilerlemekte hiçbir sorun yoktur. Çünkü onun açtığı yol bu aleme kazınmıştır ve o bilgelik dünyada sonsuzluğa erişmiştir. Ve bu sana kolaylık sağlamaktadır. Onun yarattığı bu enerji sana kolaylık sağlamaktadır. Fakat sen bunu o kişiye bağlarsan, kendisi kişi olmayan bir şeyi kişiselleştirip tek bir kalıba sokarsan, sen yine kendi sonsuzluğunu hatırlamak için çıktığın yolda kendine sınırlar koymuş olursun. Aslında tüm öğretiler ve tüm dinler anlatılamaz olanı anlatma çabasından ortaya çıkmıştır. Ve tüm bu anlatılamaz, kelimelere dökülemez olan şey, senin kendi içindeki o parıldayan mucizedir. Senin açılmayı bekleyen potansiyelindir. Senin kendi sonsuzluğundur. Ve tüm kelimeler bunun için bir anahtar olabilir. Tüm öğretiler bunun için bir anahtar olabilir. Fakat o sonsuzluğu açacak ve kendi hakikatine uyanacak olan yine sensindir. Ve sen kendi hakikatine uyandığında artık hiçbir dışsal öğretmene
ya da hiçbir dışsal hatırlatıcıya ihtiyaç duymazsın. Artık tüm hayatın kendisi sana hatırlatıcı olur ve tüm hayat sana öğretmen olur. Gözlemde olana açan çiçek de bir öğretmen olacaktır. Esen rüzgar da bir öğretmen olacaktır. Hiçbir rehbere, hiçbir öğretmene ihtiyacın yoktur. Çünkü varoluşun tüm bilgisi ve yaratımın tüm bilgisi senin her bir hücrene işlenmiştir. Atatürk'ün muhtaç olduğun kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur sözü milliyetçi bir söz değildir. Son derece bilge ve erdemli bir sözdür. Çünkü tüm bilgelik ve tüm erdem aynı Atatürk'ün de belirttiği gibi senin her bir hücrene işlenmiştir. Ve tüm hakikat ve tüm hakiki bilgi senin kendi iç sessizliğinde yatar. Kendi zihnini susturabilir ve kendi sessizliğine dalabilirsen tüm öğretilerin ve tüm inançların ötesine geçebilirsin. Çünkü artık inanmayı bırakıp bilme zamanın gelmiştir. Ve o bilme hali sadece senin içinde, kendi sessizliğinde yatar. Tüm bilgi, tüm hakikat senin içinde o sonsuzlukta zaten mevcuttur. Peki senin hiçbir öğretmene ihtiyacın ya da hiçbir hatırlatıcıya ihtiyacın yoksa ben neden konuşurum ya da sen bu videoyu neden izlersin? Benim açımdan benim konuşmam kuşların uçmasıyla aynı şeydir. Balıkların yüzmesiyle aynı şeydir. Rüzgarın esmesiyle aynı şeydir. Hepsi nasıl ki var olmak için var oluyorsa, benim de oynadığım rol budur, oynamaya geldiğim şey budur. Benim açımdan Tanrı'nın benimle ifade buluşu budur. Ben kendime konuşurum. Benim için dinlemek ile konuşmak arasında bir fark yoktur. İkisi aynı anda akar. Peki senin açından nedir? Sen de ben olan görünümde kendini dinlemektesindir. Duyduğun belki benim sesimdir, fakat işittiğin yine kendi sözlerindir. Bu kendini hatırlama oyununda, bu yolculukta, bu oyunda önüne belli taşlar koymuşsundur. Belli parıldayan taşlar koymuşsundur. Belli mücevherler koymuşsundur ve her birini toplayarak kendini hatırlamayı seçersin. Bu belli izim inançlar da olabilir. Televizyonda karşına çıkan bir şey de olabilir. Bu video da olabilir. Ya da yanına kafede oturan bir teyze de olabilir. Hayatındaki en erdemli cümleyi yolda para attığın bir dilenciden de duyabilirsin. Hayatındaki en erdemli cümleyi otobüste yanına oturan yaşlı bir teyzeden de duyabilirsin. Her neye ihtiyacın varsa Tanrı ihtiyacın olduğu şey şekline girerek sana yardıma gelir. Senin ihtiyaç olarak gördüğün şeye Tanrı sana vermez. İhtiyaç duyduğun şey olarak gelir. Çünkü hiçbir şey Tanrı'dan ayrı değildir. Hiçbir şey tüm bu ruhun ifade bulmasındaki hiçbir şey birbirinden ayrı değildir. O halde senin yapacağın şey kendi sessizliğine dalmak ve kendi o mucize potansiyelini keşfetmektir. Çünkü o potansiyelin senin içinde zaten parlamayı beklemekte ve tüm güzelliğiyle sana kendini sunmayı beklemektedir. Senin armağanın kendi içinde saklanmış, senin o paketi açmayı beklemektedir. İşte yapacağın tek şey kendi sessizliğine dalmak ve tüm öğretilerin ötesine geçmektir. Sen tüm öğretilerin ötesine geçebilir ve zihinsel sessizlikle kendini dinleyebilir ve içinde o parıldamayı bekleyeni parıldatabilirsen, o halde tüm öğretiler bir olur ve zihnin hepsinin ne demek istediğiyle dolar ve taşar. İşte Buda da bunu demek istemişti. İsa da bunu anlatmıştı. Muhammed de bunu anlatmıştı. Buradaki kadim bilgi bunu anlatmıştı dersin. Çünkü hepsi tek bir hakikati anlatır. Tüm bu görünen gerçeklik değişebilir, dönüşebilir. Gerçeklik herkesten herkese değişebilir. Gerçeklik sonsuz varyasyona bölünebilir
ve gerçek herkes için farklı olabilir. Ama hakikat tektir. Çünkü tüm görünen gerçeklikler o tek bir hakikatten, Tanrı'nın kendisinden doğmuştur ve o değişmez olandır. O mucizevi olandır, o aşk olandır. Tüm bu hayatı gözlemler, kendi zihinsel sessizliğine çekilirsen, gördüğün her şey sende yaradan olarak belirir ve aşık olursun. Ve o aşk zihnini eritir ve sen de kendinin o olduğunu fark edersin. Ve o olduğunu fark ettiğinde, yani kendine uyandığında, kendi hakikatine ve kendi ruhunun sonsuzluğuna uyandığında, bu hayat senin için artık bambaşka bir hal alır. Bu hayat senin için son derece neşe verici ve mucize olur. İşte o halde bu ruhani, bu maddi kalmaz. En maddi gördüğün şeylerde bile o son derece ruhani olanı görmeye başlarsın. Çünkü her şey tek bir ruhun ifade bulmasıdır ve her şey o sonsuz zeka ile yaratılmıştır. İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Her şey kalbinizin istedikleri doğrultusunda gelsin. Sevgiler.